Merhaba arkadaşlar, ben geldim ama iyi gelmedim arkadaşlar, çok hastayım. Sizler nasılsınız, iyi misiniz arkadaşlar? 3-4 gündür bir hastayım anlatamam. Burnum, kafam, neresi içim, öksürükten boğuluyorum arkadaşlar. Doktora gittim, ilaçtı, iğneydi ama bir tık iyiyim arkadaşlar, bir tık, çok değil. Sonra bir tane doktor arkadaşımız var, ailecek görüştüğümüz. Konuşurken dedim, hocam ben dedim çok hastayım, hiç öksürüğüm geçmiyor. Artık öksürmekten içim acıdı dedim, yani nasıl geçecek bu, ilaç, iğne, o bu, hiçbir şeye fayda etmiyor dedim. Bana dedi ki, Müzen'cim evde süt var mı? Evet var dedim, akşam gece konuşmuştuk. Sarımsak var mı dedi. Evet dedim, sarımsak da var hocam. Dedi şimdi kalk git mutfağa dedi. Sana dedi bir ilaç uygulayacağım dedi. Onu yap dedi, öksürüğün anında kesilecek. Bak sabaha hiçbir şey kalmayacak dedi bana. Arkadaşlar tabii ki yapmaz mıyım, hemen koşa koşa mutfağa geldim. Ve hocanın yaptığı tarifi yaptım, içtim. 2 içmeye arkadaşlar, 2 tüketmeye öksürük kesildi. Bunu sizinle de beraber paylaşmak istedim arkadaşlar. Kış mevsimine girdik. Şimdi hasta oluyoruz. Çocuklarımız hasta oluyor, okuldan mikrop kapıyorlar vesaire, hava değişimi falan hepimizin başına gelecek olan grip enfeksiyonu arkadaşlar. Sizlerle bu bilgimi paylaşmak istedim. Ne yapıyoruz böyle diyeceksiniz arkadaşlar. Öncelikle bir paket sütümüz olması gerekiyor. Ve 2 diş sarımsak. Arkadaşım gel bana. Şimdi değerli arkadaşlarım, kesinlikle denemenizi isterim. Şurada şöyle bir bardağım var. Bunu siz su bardağı olarak da kullanabilirsiniz ama ben kupluyu tercih ettim. Bir bardak sütümüzü arkadaşlar kesinlikle tavsiye ederim. Bir bardak sütümüzü cezvemizi alıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ve aygazıma bırakıyorum kaynasın diye arkadaşlar. Şöyle biraz altını kısalım. Evet, sonrasında arkadaşlar burada gördüğünüz gibi 2 diş sarımsak var ve bu sarımsağı arkadaşlar metal değdirmeden ezmemiz gerekiyormuş. Ben şöyle bir tane su bardağının tabanıyla beraber ezeceğim tahtanın üzerinde. Sizlere de artık neyi ezersiniz bilmiyorum arkadaşlar. En kolay yönü burasını buldum ben. Şöyle 2 diş sarımsağı eziyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ezdik. İyice ezelim. Ve sonrasında arkadaşlar normalde sarımsağı da hiç sevmem ama işte hasta olunca insan ne yapacağını bilemiyor. Şöyle ezdiğimiz sarımsağı bardağımızın içerisine alıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Sütün kaynamasını bekliyoruz arkadaşlar. Sütümüz kaynayınca içeceğiz. Evet arkadaşlar, sizler ne yapıyorsunuz? Ne diyorsunuz görüşmeyeli? Sizlerde hastalık, şekerlik var mı arkadaşlar? Sağlığımıza çok dikkat edelim. 3-4 gündür arkadaşlar ne yediğimi biliyorum, ne içtiğimi biliyorum. Sadece uyuduğumu biliyorum. O da geceleyin uyuyamıyorum arkadaşlar öksürükten. Nedense gece oluyor. Evet arkadaşlar, bu vermiş olduğum tarifi günde 2 kez tüketeceksiniz arkadaşlar. 3 değilmiş yani, sabah akşam. Ama sabah akşam zaten denediğimiz zaman öksürüğümüz kesiliyor. Ve bir de hocamız bana sabahleyin kalktığın zamanı kaynar suyun içine 1 kaşık karabiber, bir de yarım limon sıkıp içerseniz o da iyi gelir dedi. Henüz onu denemedim arkadaşlar. Sadece bunu denedim. Kesinlikle sizlere de tavsiye ederim. Evet, sütümüz kaynıyor. Neler yapıyoruz bu arada? Oh Müzen'cim diyorlar şimdi. Sen ne yapıyorsun? Neler paylaşıyorsun? Ne diyorsun? Evet.
Evet arkadaşlar, sütümüz kaynamaya başladı. Ve arkadaşlar, kaynamış olduğumuz sütü bardağımıza boşaltıyoruz. Ve iyice karıştırıyoruz arkadaşlar. Çay kaşığı kullanmadım arkadaşlar. Şöyle çorba kaşığıyla beraber karıştım. Bir daha kaşık kirlenmesin. Evet. Tarifimiz bu kadar arkadaşlar. Sonrasında bunu ne yapıyoruz? Sonrasında bunu arkadaşlar sıcak sıcak içmeye başladığınız an şu göğsünüz yumuşamaya başlıyor arkadaşlar. Günde 2 kez, sabah ve akşam yaptığınız zaman öksürüğünüzün kesildiğini göreceksiniz arkadaşlar. Bana şifa oldu. İnşallah siz de deneyenlere şifa olur. Beni buraya kadar izledinizse arkadaşlar sizlere teşekkür ederim. Bir sonraki paylaşımlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Benimle kalın.